Herkese yeni videodan selamlar dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Matakuna isimli limaya yakın kasabayı gezeceğiz. Şimdi otobüsten indik. Böyle yine daha doğru çıkıyoruz. Sizi de burada açayım dedim video. Şöyle göstereyim. Böyle muhteşem ormanların ve dağların olduğu bir kasaba. Burası yine Lima'ya 2-2,5 saat uzaklıkta bir kasaba. Hatta Lima'dan Çosika'ya, yine Çosika'dan da buraya otobüsler var. O da 7 soles ücret verdik. O da 2 dolar mı bir şey yapması lazım sanırım yine. Böyle harika bir yer. Şimdi bizim tabi yürüyeceğimiz yer 2 saatlik bir yol var daha, çünkü Katarata ve Lagunlar bayağı uzakta. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Sizi de yine vardığımızda videoyu açarım orada yine. Evet, şimdi biz yürümeye devam ediyoruz. Fakat burada tekrar açayım dedim. Size böyle göstermek istedim. Şu aşağıda da kamp yapabileceğimiz alanlar var. Böyle bayağı yemyeşillik dağların arasında gösteriyor. Şurada yine nehir gibi bir yer var galiba. Su sesi geliyor ama tabii bilmiyorum. Gerçi burası San Jerónimo Surco'dan daha hoşuma gitti yani. Çünkü yürüyüş alanları falan daha düzgün, böyle güzel yürüyeceğimiz alanlar var. Burası da deniz seviyesinden 2378 kilometre seviyede, yani yükseklikte bir yer. O yüzden tabii yine nefes nefese kalıyoruz. Ama bu sefer temkinli geldim. Yani diğer videoda San Jerónimo Surco'da pek acemi olmuştu ama bu sefer temkinliyim. Hatta burada da yine insanlar hayvancılıkla da uğraşıyor yani. Yolda gelirken peynir ve bal üretimi yapıldığı yerde gördüm. Organik üretim de var burada. Şöyle göstereyim hayvancılıkla. Gerçekten muazzam bir yer. Şimdi biz devam ediyoruz tabi. Gideceğimiz bayağı bir yer. Yol var daha doğrusu. Nefes nefese kaldık, yine yorucu. Ama böyle yerleri de seviyorum tabii. Böyle doğayla iç içe olmak, yeşillikleri seviyorum ve hoşuma da gidiyor. Yine de böyle göstereyim. Hayvanlar, insanlar yine burada da böyle yaşıyor. Doğada iç içe. Muhteşem bir yer. Burası Lima'ya 74 kilometre uzaklıkta bir kasaba. Küçük, güzel kasaba yani. Evet dostlar, şimdi uzun bir yürüyüşün ardından sonunda, yani daha yürüyeceğimiz yer var da yine size bu güzelliği göstermek istedim. Burada açayım dedim. Şu aşağıdan doğru geldik. Şurası zaten Matakuna şehri. Burası da böyle muhteşem doğası da. Şurası yine büyük bir dağ var. Şu aşağıdan da yürüyerek geldik. Buraya da 5 soles ücret verdik. Giriş ücreti tabi. Ama bayağı da yüksek yani, yürü yarım saat, bir saatlerde sürüyoruz. Daha da yürüyeceğimiz yer var tabi. Bayağı yüksekte olduğu için nefes nefese de kaldık. Tabi bu güzelliği burada açayım, size de göstereyim dedim. Bayağı muhteşem bir yer yani. Tabi daha çıkacağımız yerde var. Siz de görmenizi isterim burayı. Bayağı tehlikeli değil de yine de güzel. Burası da muhteşem. Şurada tabi hayvancılıkla ilgilenen insanlar var da tabi yaşıyorlar mı bilmiyorum. Burası bayağı yükseklikte. İlk gideceğimiz yer, kuş bakışı bakabileceğimiz yer, sonra şelaleye gideceğiz. Hatta şöyle daha detaylı göstereyim. Şurası da gideceğimiz şelaleden geliyor. Gayet güzel ve muhteşem. Umarım sizin de hoşunuza gider. Normalde oraya gelme planımız yoktu. Başka ülkeye gidecektik. Ama gideceğimiz ülke, daha doğrusu Bolivya'ya gidecektim. Orada da grev yaptıkları için, tehlikeli olduğu için gidemedim. Ekvador'a gidin dedim yılbaşı da, daha doğrusu. Orada da iç savaş çıktı. Yani ne zaman bir yere gitmeye kalksam bir şeyler oluyor. Biz de
En iyisi buraya gelip size bu güzelliği göstereyim dedim. Lima'ya yakın böyle harika bir yerin olması da gerçekten muazzam yani. Şaşırttı beni. Hoşuma da gitti. Böyle yakında güzel yerlerin olması. Hoş korumuşlar böyle. Güzel yeşillikler. Tabii şurada da yürüdüğümüz daha şöyle yürüyeceğiz. Şimdi kuş bakışı bakabileceğimiz dediğimiz yere geldik. Şu aşağıdan doğru bayağı yürüdük. Şurası da Matukana şehri. Böyle yeşilliklerin içinde güzel bir kasaba ve gerçekten doğası etkileyici. Tabii şu dağın arka tarafına doğru yürüyeceğiz. Zaten görünüyor mu bilmiyorum ama şurada insanlar da yürüyor. Gerçekten güzel. Hoşuma da gitti yani Lima'ya yakın böyle bir yerin olması. Umarım bir gün de siz de gelirseniz buraya gelmenizi öneririm. San Jeronimo de Surco'dan daha da beğendim burayı. Çünkü San Jeronimo de Surco da güzeldi ama burası ayrı bir güzel. Hem yürüme yolları olsun hem de yürüyüş yolu daha kolay. Tabii yorucu da olsa ama daha güzel, daha yeşillik. Böyle güzel yeşilliklerin içinde vakit geçirmekte harika, size de yine buraya göstereyim dedim. Abi şu aşağıda görüyorsunuz nasıl bir yerden geldiğimizi. Şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim çünkü gideceğimiz yer daha var yine. Şimdi yine yürüyüşün ardından böyle harika bir yere geldik. Orasının ismi de Taş Ormanı diye geçiyor. Böyle bayağı yüksek kaydıkların olduğu bir yer. Tabii de şurası geldiğimiz yer. Siz de galiba şelalede yaklaştık gibi. Şurada da at var. Koca koca kaydık. Gayet muhteşem ve güzel. Şurada da atlar var. Burası da böyle koca koca kaydıklar var. Tabii geçen San Jeronimo de Surco videosunda yani Lima'ya döndüğümde internete baktım. Dağlardan kayalık düşüp tırın üstüne düşmüş. Hani bayağı tehlikeli yani, o yüzden de biraz ürpertti beni. Ama bayağı muhteşem. Şurada da galiba şuraya doğru yürüyeceğiz. Şu tam şu karşıda insanlar var. Şu daha doğru yürüyeceğiz. Burada restoran tarzı gibi bir yer var. Köpek falan var. Burası da taş ormanlık. Gayet güzel yani. Tabii bayağı yorucu. Siz de görüyorsunuz. Bayağı sıkıntılı yerlerden yürüyoruz. Suyun sesi de duyuluyor tabii. Şelale bayağı gürül. Şelale şurada. Gideceğimiz yer. Bayağı insan da var tabii. Görünüyor mu bilmiyorum ama size şuradan daha iyi gösterebilirim. Şurası. Şelale şurada. Bayağı gürül akıyor yani. Sert. Burası da böyle. Böyle daha iyi gösterebilir. Şimdi biz tabi yürümeye devam edelim. Şelaleye vardınca size de gösteririm yine. Ama bayağı ürpertici ve etkileyici, güzel. Hoşuma da gitti yine. Size de bunu paylaşmak güzel, umarım hoşunuza da ve videomu da beğenmeyi ve kanalıma abone olup bana destek verirseniz de sevinirim. Şöyle daha iyi göstereyim. Güzel. Şimdi şelaleye geldik. Antankoyo diye 2750 metre yükseklikte bir yer. Tabi buraya yine restoranların bulunduğu etler de yapılıyor. Buradan da size daha iyi gösterebilirim. Şu aşağıda da küçük bir şelale tarzı yer var. Burada yine trekking falan da yapılıyor. Şuradan da aşağı doğru iniliyor. Yine indiğimizde size de göstereyim. Burada. Tabi bayağı yorulduk buraya gelirken. Şurada da köprü var. Burası da belki trekking de yapabiliriz. Tabi şimdi şöyle yürüyelim. Size de burayı göstereyim.
Şöyle gayet muazzam yani. Şöyle yukarı doğru çıkıyor galiba. Tam bilmiyorum da yine göstermeye çalışırım. Yine de böyle de köprü var. Burası taş ormanların bulunduğu yer. Gerçekten yani 2 saat, yani 1,5-2 saat yürüdük. Böyle ya bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Bayağı muhteşem yani. Doğal lığın içinde. Tabi biraz çamur olduğu için kaymadan gitmeye çalışıyorum. Size yine gidince göstereyim. Şurası şelale. Tabi bayağı yüksek olduğu için yüzüme de bayağı su vuruyor. Kamerada yansıyor mu bilmiyorum tabi de. Bayağı çamur burası. Ne kadar sert aktı. Bayağı sert aktı. Şuraya düşüyor. Kameraya yansıyordur umarım. Ne kadar suyun şiddeti. Böyle daha iyi gösterebilirim. Böyle gayet güzel. Tabii kamera da bayağı ıslandı. Güzel. Kamerayı korumam lazım. Şurası da taş ormanlar. Muhteşem. Evet, şimdi şelaleden çıktık. Şehir merkezine geldik. Burası ufak bir park. Daha doğrusu burası 3 numaralı. Şurada bir diyor. 6, 5, 9, 10, 11 diye falan gidiyor. Yani şu okuduğuma kadar burada lagunlar, yani şelaleler, arkeolojik kalıntıları, tren istasyonu, Plaza Gra, yani buranın ismi Plaza Gra. Burası da dediğim gibi limandan 2 saat uzaklıkta. Yoroçi eyaletinin başkenti. Yani bunlar 32 eyaletten oluşan küçük ufak kasabalar dostlar. Yani birisi San Jerónimo Surco, biri burası Matacona, San Mateo, San Pedro. Daha doğrusu San Pedro'ya gidecektim ama orada da gidiş otobüsü var, dönüş otobüsü yok diye de gitmedim. Burada da yeni bir kilise yapılıyor galiba. Böyle güzel sokakları var. Birkaç şelaleye gidecektim daha doğrusu. O yağmur yağmaya başladı, biraz hafif bir havada bozdu. Gideceğimiz yollar tehlikeli olduğu için pek risk almak istemedim. Başımıza herhangi bir şey gelebilir diye. Ben de o yüzden böyle şehir merkezine gelip size burayı göstereyim dedim. Şimdi Plaza'da Armes, yani buranın ana meydanına doğru gidiyorum. Sizi de orayı göstereyim daha doğrusu. Galiba şuradan gideceğim. Şöyle gidiliyor. Bugün hafta sonu gerçi şu yukarı doğru da gidiş gibi bir yer var ama nereye gidiyor bilmiyorum. Bugün bir de çok sessiz burası. Hafta sonu diye galiba kimse dışarı çıkmıyor. Şimdi burası da meydanı. Gayet güzel yani. Şöyle. Ha, şurada da Yoroçi eyaletinin belediye binası var. Mavi. Matacona, yani Matacona eyaletinin, kasabanın belediye binası. Burada da böyle içeri doğru gidiyor. Hatta şöyle de göstereyim. Şu gelen de Çoska'ya giden otobüsler. Beyaz otobüsler gidiyor. San Mateo, Matacona diye böyle güzel. Hatta şurada da şöyle yazı var. Ufak bir meydanı, hatta tarihi de bakalım ne diyor. Departamento Lima. Lima'ya bağlı şehirler bunlar. Bu da La Provenza, Azure Corrado Benefactoros, yani buranın 1853 ve 1953'ün yıllarındaki belediye başkanının heykelini yapmışlar. Burada da hediyelik eşyalar var. Burada dediğim gibi kiliseyi yeniliyorlar.
Tabii her ne kadar kiliseyi göstermemi istemeseniz de bazıları hoşuna etmese de buranın bir kültürü. Şöyle de şöyle göstereyim. Şöyle ormana, Katarata doğru gittiğimiz, şelaleye doğru gittiğimiz yer. Şu yukarısı da tabii nereye gidiyor biliyorum. Size şu haritadan da daha detaylı göstereyim. Ne kadar büyük olduğunu. Tabii şurası Katarata Enkoetura. Ya buraya gidecektim daha doğrusu da dediğim gibi bayağı yağmur çiselemeye başladı dağlarda. O yüzden tehlikeli diye gitmedim. Ya bayağı gezilecek yer var Matucana. Ama işte görüyorsunuz her bir saat uzaklıkta 25 dakika diyor. Yani hemen gideceğimiz yerler bayağı uzakta olduğu için o yüzden de pek de risk almak istemedim yani. Ama bayağı da güzel gezilecek yerler var. Burada da ne? Burası da böyledi. Şimdi biz yine devam edelim. Size de gösteririm. Yemek falan yediğimizde de ne? Size orayı da göstereyim. Şurası da dediğim gibi yine kolej, okul tarzı. Burada da turistin ofisi var yani bilgi alabileceğiz yerler. Burası da meydanı güzel yani sessiz, sakin, tehlikeli değil. Gerçi hatta şurada da Açokoça diye Kuil Kamaça. Gerçi isimleri biraz zor olduğu için gezebileceğimiz güzel yerler de var. Santa Antigua. Değişik. Belki şuraya gidebiliriz. Bilmiyorum bakın. Şimdi yine devam edelim. Size de çekime devam edip gösteririm. Evet şimdi gideceğim birkaç yere baktım fakat hepsi bayağı uzak olduğu için ben de gitmek istemedim. Çünkü hem saat geç oldu hem de havada bayağı bozdu hatta. Şöyle de daha iyi gösterebilirim. Bayağı bir şiddetli yağmur geliyor. O yüzden de risk atmak istemedim. Çünkü gideceğimiz yerlerde bayağı tehlikeli olduğu için gerek yoktu. Bu videoda burada kapatayım dedim. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Gittiyse de bana destek olmak isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum yazarsanız da bana ayrıca motivasyon veriyor. Çünkü sizin desteklerinizi görmek beni çok mutlu ediyor. Siz destek verdikçe ben de böyle güzel yerlere gidip sizlere göstermeye çalışıyorum. Bana bu dünya turumlu yolculukta destek verirseniz çok sevinirim. Şimdiden destekler için her birinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın.